Merhaba Kafadar kitapsever izleyicileri. Bugün 20. yüzyılın en etkili kitaplarından biri olarak kabul edilen Eric Hoffer'ın provokatif ve düşündürücü eseri Kesin İnançlılar, Kitle Hareketlerinin Doğası Üzerine Düşünceler kitabını masaya yatırıyoruz. Bu kitap, dini hareketlerden sosyal devrimlere veya milliyetçi akımlara kadar tüm kitle hareketlerinin ardındaki psikolojik ve sosyal temelleri inceliyor ve bu hareketlere katılan kesin inançlı bireyin anatomisini çıkarıyor. Hoffer'ın bu eseri, Nazizmin yıkılışından hemen sonra ve Soğuk Savaş'ın tırmanmaya başladığı bir dönemde 1951'de yayımlanmıştır ve günümüz dünyasındaki ideolojik ve toplumsal hareketleri anlamak için hala güçlü bir ışık tutmaktadır. Eric Hoffer'ın kendisi de oldukça sıra dışı bir figürdür. 1902 yılında New York'ta dünyaya gelmiş, 5 yaşında annesini kaybetmiş, 7 yaşında kör olmuş ve 15 yaşında tekrar görmeye başlamıştır. Tekrar kör olma korkusuyla açgözlü bir şekilde okumaya başlayan Hoffer, babasının ölümünden sonra Kaliforniya'ya göç etmiş ve 23 yıl boyunca ufak tefek işlerde ve tarlalarda çalışmıştır. Kitle hareketleri üzerine kaleme aldığı ilk kitabı olan Kesin İnançlıları, okumaya ve yazmaya daha fazla vakit ayırmak için başladığı liman işçiliği sırasında yayımlamıştır. Hoffer, kitabının temel iddiasının tüm kitle hareketlerinin birbirinden farksız olmadığını, aynı aile içinde görünmelerini sağlayan bazı temel niteliklerde ortaklaştığını öne sürmektedir. Kitle hareketlerinin cazibesi ve ortak özellikleri. Hoffer, kitle hareketlerinin program ve öğretileri ne olursa olsun, fanatizmi, coşkuyu, haravetli umudu, nefreti ve hoşgörüsüzlüğü körüklediğini belirtir. Bu hareketler taraftarlarında ölümü göze alma duygusu ve birlikte eyleme geçme yatkınlığı doğurur, körü körüne bir inanç ve sadakat talep eder. Kitabın merkezindeki en önemli kavram, kitle hareketlerine katılan bireyin profilidir. Hüsrana uğramış kişi, the true believer. Hoffer'a göre, bu hareketler ilk taraftarlarını aynı tip insanlar arasından seçer ve aynı düşünce tarzındaki insanlara seslenir. Bu hüsran, Hoffer'ın klinik bir terim olarak kullanmadığı, aksine hayatlarının ziyan olduğunu, boşa gittiğini hisseden insanlara işaret eden bir durumdur. Değişim arzusu ve ikame arzusu. Hoffer, kitle hareketlerinin bireyleri cezbetmesinin temelinde değişim arzusu ve ikame arzusu yattığını açıklar. 1. Değişim arzusu. Kitle hareketleri dini, milliyetçi veya devrimci olsun, bireylerin kendi hayat koşullarında çarpıcı bir değişim beklentisini karşılar. Hoffer, başarılı ve doygun insanların dünyayı korumak istediğini, ancak hüsrana uğramış kişilerin ise temelden değiştirmek istediğini belirtir. Bu değişim arzusunun muhalefete dönüşmesi için mutlaka güç hissinin olması, örneğin insan aklının sınırsızlığına, yanılmaz bir lidere veya yeni bir tekniğe duyulan körü körüne inancı olması gerekir. Ancak geleceğe duyulan inançla birleşmemiş güç, statükoyu korumak için kullanılır. Kapsamlı değişim isteyenler halka büyük umutlar aşılamalıdır. Muhafazakarlarla radikaller arasındaki fark esasen geleceğe dönük tavırlarından kaynaklanır. Geleceğe duyulan korku bugüne sarılmaya, geleceğe duyulan inanç ise değişime açık olmaya sebep olur. İkinci olarak ikame arzusu yatar. Hoffer'a göre kitle hareketlerinin asıl çekiciliği, kişisel gelişim arzusunu tatmin etmesinden değil, bireyin beğenmediği benliğinden kurtulma tutkusunu tatmin etmesinden gelir. Hayatlarını onarılamayacak kadar bozuk bulan kişiler, bireysel kariyerde amaç bulamazlar. Onlar için tek amaç, yeni bir hayat, bir yeniden doğuş veya kutsal bir davayla özdeşleşerek yeni bir gurur, güven, umut ve amaç duygusu edinmektir. Kutsal bir davaya inanç, kaybettikleri kendilerine duydukları inancın bir ikamesidir. İnsanlar kendi işleri anlamsızlaştığında başkalarının işleriyle, dedikodu, kirli çamaşırlar arama veya toplumsal, milli konulara aşırı ilgiyle uğraşır. Başkalarına karşı kutsal bir görevimiz olduğu düşüncesi, boğulmakta olan benliğimizin can yeleğine tutunması gibidir. Bireysel umut ve çıkarlar yaşamaya değer görünmediğinde, kişi kendini adamanın ve manevi teslimiyetin her çeşidine sarılır. Bu tutunma hırslı ve abartılı olmak zorundadır. Çünkü ılımlı bir sarılma, kişinin unutmak istediği kendi kişiliğinden ayrılmasına yetmez. Kitle hareketleri birbiriyle değiştirilebilir niteliktedir. İnsanlar bir harekete katılmaya hazırlarsa, sadece belirli bir öğretisi olan bir harekete değil, etkili olan herhangi bir harekete katılabilirler. Fanatik komünist, fanatik Nazi veya fanatik milliyetçi arasındaki farklar bulunsa da, onları harekete geçiren fanatizmin kökeni aynıdır. İnanç değiştirmeye hazır kişiler. Hoffer, kitle hareketlerinin ham maddesi olarak gördüğü hüsranda ince tipleri ayrıntılı inceler. 1. Yoksullar. Yeni yoksullar, yoksulluğu yeni tadan, daha iyi şeylerin anısıyla yananlar, kitle hareketlerine en açık olanlardır. Buna karşın düşkün yoksullar, açlık sınırında yaşadıkları için, hayatları yiyecek ve barınma mücadelesiyle doludur ve boşuna çaba harcamış olma duygusuna yakalanmazlar ve genellikle kitle hareketlerine karşı bağışıklıdır.
Hoşnutsuzluk, sefaletin en üst düzeyinde değil, koşullar düzeldiğinde ve ideal bir durum hemen hemen erişilebilir gibi göründüğünde en yüksek düzeyine ulaşır. 2. Özgür yoksullar. Köleler arasında kitle hareketinin doğması zayıftır, çünkü kölelikteki mutlak eşitlik ve komünel hayat bireysel hüsranı önler. Ancak özgürlük, başarısızlığın tüm suçunu bireyin omuzlarına yüklediği için hüsranı ağırlaştırır. Başarısız kişi için özgürlük sıkıcı bir yüktür. Kitle hareketine kişisel sorumluluktan kaçmak için katılırız. Bu kişiler özgürlükten ziyade eşitlik ve kardeşlik için yanıp tutuşurlar. Çünkü eşitlik tutkusu kısmen anonimlik tutkusudur. 3. Uyumsuzlar ve aşırı benciller. Geçici uyumsuzlar, gençler, askerlikten ayrılmışlar, iş bulamamış mezunlar kolayca sadakatli taraftar olmazlar çünkü durumlarının düzeltilebileceğine inanırlar. Ancak kalıcı uyumsuzlar, bir türlü tatmin olamayan kretici başarısızlar, fiziksel veya zihinsel fazılıklar ise kurtuluşu ancak kendilerini bir kitle hareketinin kolektif bünyesinin içinde eritmekte bulurlar. Aşırı benciller de hüsrana kapılmaya tecemmül eder ve diğer kamlığın en ikna edici savunucuları olabilirler. Fanatiklerin en ateşlileri, genellikle kendine güvenini kaybetmek zorunda kalmış bencil kişilerdir. 4. Canı sıkılanlar. Bir toplumun kitle hareketine nedenle elverişli olduğunun en güvenilir göstergesi hafiflemeyen can sıkıntısıdır. Canı sıkılan insan ilk başta kendisinden sıkılır. Yaratıcı çalışma, faydalı bir iş veya hayat mücadelesi yoksa, insanlar amaç ve anlam katmak için beklenmedik işlere girişebilir. Kitle hareketlerinin doğuşunda özellikle evde kalmış kızlar ve orta yaşını geçmiş kadınların rolü, kısırlığa düşmüş bir hayatın farkındalığıyla açıklanır. 5. Birleşmiş yoksullar. Kabile, aile, dini grup gibi sıkı bir grubun üyesi olan yoksullar hüsrandan uzaktır ve kitle hareketine karşı bağışıklıdır çünkü benliklerini eritebilecekleri bir topluluğa sadece sahiptir. Bu nedenle bir kitle hareketinin taraftar toplayabilmesi için mevcut tüm grup bağlarını yıkması gerekir. Aile bağlarının zayıflaması veya çökmesi otomatik olarak bir kolektif ruhu besler. Birlikte hareket etmek ve fedakarlık mekanizması. Kitle hareketlerinin canlılığını sağlayan şey taraftarlarındaki birlikte hareket etme ve fedakarlık eğilimidir. Bu eğilim, istenmeyen benlikten kurtulma arzusundan doğar. İnsanlar bireysel kimliklerinden sıyrılarak, kolektif bir bütünle özdeşleştiği zaman fedakarlığı elverişli hale gelirler. Tamamen asimile olmuş kişi, kendisini artık George, Hans veya Ivan olarak görmez. Bir Müslüman, bir Alman, bir Hristiyan olarak görür ve bu topluluk yaşadığı sürece onun için gerçek bir ölüm yoktur. Ölmek ve öldürme sanatı yani inandırma ve öğreti. Ölümün korkunçluğunu maskelemek için inandırma yani teatrikal hokus pokus elzemdir. Liderin görevi, taraftarlarında muhteşem bir temaşanın, dramatik bir performansın parçası olduklarını yanılsamasını uyandırmaktır. Fedakarlığı mümkün kılan bir diğer etkense şimdiki zamanın gözden düşürülmesidir. Şimdiki zaman kötü ve değersizse, onu kaybetmek de büyük bir kayıp değildir. Bir kitle hareketi şimdiki zamanı kasten kötüleştirir. Zevkin, konforun ve kişisel mutluluğun aleyhine konuşur. Bunu başarmanın en etkili yolu, şimdiyi parlak bir geçmişle parlak bir gelecek arasında önemsiz bir geçit olarak göstermektir. Umutla dolu olan kişiler henüz olmayan şeyler, yani düşler, hayaller için savaşmaya hazırdır, çünkü olan şeyler için ölmeye isteksizdirler. Kitle hareketleri taraftarlarıyla dünyanın gerçeklikleri arasına olguları örten bir perde, yani öğreti koymaya çalışır. Öğretinin son ve mutlak hakikat olduğu iddia edilir. Etkili bir öğretinin anlaşılmaması, ona inanılması gerekir. Çünkü bir şeyi anlar anlamaz, o bizim içimizden doğmuş gibi gelir ve benliğini feda etmesi istenen kişi, kendi benliğinde doğmuş bir şeyde ebedi kesinlik göremez. Birleştirici etkenler. Hofer, birlikte hareket etmeyi sağlayan mekanizmaları detaylı bir şekilde sıralar. 1. Nefret. En kolay bulunan ve en kapsamlı birleştirici etkendir. Ortak nefret insanı benliğinden koparır ve tek bir ateşli kitleye katılmaya hazırlar. Bir kitle hareketinin gücü şeytanın canlılığı ve elle tutulur olmasıyla doğru orantılıdır. Hofer, Hitler'den örnek verir. Eğer Yahudileri imha edersek, onları icat etmek zorunda kalacağız. Çünkü cismen mevcut bir düşmanın bulunması esastır. Ortak nefret en heterojen elemanları birleştirir. İdeal şeytan tıpkı ideal ilah gibi tek olmalı, kadiri mutlak olmalı ve yabancı olmalıdır. Nefretin temeli, haklı bir hikayetten ziyade acziyet, yetersizlik ve kendini aşağılı görme duygusunun dışa vurumudur. Kendimize karşı duyduğumuz suçluluk, başkalarına nefret etme kalıbına girer. İkinci sırada ikame gelir. Sıkı örgütlenmiş bir topluluğu geliştirmek, bir örnekliği yaymak yoluyla ikame ile elde edilir. Kendisi olmaktan ne kadar az tatmin olan kişi, başkaları gibi olma duygusuna bir kansın o kadar kapılabilir. ABD'ye gelen göçmenlerin hızlı asimilasyonu, genellikle geldikleri yerdeki en aşağı tabakalardan olmaları ve yeni bir hayata kavuşma arzusuyla yeniyi taklit etmeye sınırsız bir kapasiteye sahip olmalarıyla açıklanır. 3. Eylem. Eylem birleştiricidir.
Eylem düşünceyi öldürür, bireyselliğin sonuna getirir, kitle hareketinin eylem çağrısı. Özellikle hüsran işindeki kişilerde hevesli bir karşılık uyandırır. Çünkü hüsranın başlıca nedeni eyleme geçememektir. Eyleme dalmış bir halk en az dindar, en az devrimci ve en az şövenist olan halka olur. Çünkü eylem onlara kitle hareketinin bir ikamesini sunar. Liderlik ve hareketin evrimi. Hofer, kitle hareketlerinin gelişimini 3 aşamaya ayırır, her aşamada farklı bir tip lider öne çıkar. 1. Söz erbağı. Mevcut düzeni aşağı çekerek kitlelere değişim fikrini tanıtır ve yeni bir inancı benimsemek için zemin hazırlar. Bunlar esasen tanınma arzusuna sahip olan ve günensizlik duygusu taşıyan entelektüellerdir. Söz erbağların çoğu iktidardakilerin saygılı bir jesti karşısında güçlerin tarafına geçmeye hazırdır. Onların amacı yıkım değil, reformdur. Ancak halkın özlemiş olduğu özgürlük, entelektüellerin sandığı gibi kendini ifade etme özgürlüğü değil, otonom bir varlığın çekilmez yükünden kurtulma özgürlüğüdür. Fanatikler. Şartlar olgunlaştığında sahici bir kitle hareketini ancak fanatikler ortaya çıkarabilir. Kaos, fanatiğin bir parçasıdır. Fanatikler genellikle yaratıcı uğraşlarında tatmin bulamayan, yaratıcı olmayan söz erbabının saflarından gelir. Fanatiğin en büyük tehlikesi bir türlü sükûnete erememeleridir. Zafer kazanıldığında fanatik, bozuculuk unsuruna dönüşür ve hareketi imkansız girişimlere sürükleyebilir. 3. Becerikli eylem insanları. Fanatiklerin hareketi intihara götürebilecek ihtilaflarından ve pervasızlıklarından kurtaranlardır. Eylem insanının sahneye çıkması, kitle hareketinin dinamik aşamasının sona erdiğine bir işarettir. Artık şimdiki zamana karşı açılmış savaş bitmiştir. Amaç dünyayı değiştirmek değil, dünyaya sahip çıkmaktır. Eylem insanı hareketin patlayıcı heyecanını dondurur, kurumsallaştırır, bir hiyerarşide veya yönetim organlarında billurlaştırır ve zorlama ile tatbikatı dayanan kalıcı bir düzen kurar. Yeni düzen, istikrar için eski düzenden ve düşmanlardan bile ödünç alınmış parçalarla dolu bir yama işidir. Örneğin Stalin Rusyası'nın Bolşevizm, Çarizm, milliyetçilik ve tekelci kapitalizmin birleşimi olması gibi. Bu aşamadaki hareket, kariyer sahipleri için bir iktidar aracı, hüsrana uğramışlar içinse bir uyuşturucu, uzak bir umut haline gelir. Sonuç ve Hofer'in nesnelliği. Hofer, kitle hareketlerinin aktif aşamasının ne kadar yüce amaçlarla başlasa da genellikle itici bir insan tipi tarafından yönetildiğini, insafsız, kendini kusursuz gören, kaba olduğunu ve yaratıcılık açısından kısır olduğunu belirtir. Yararlı kitle hareketleri, reform, Fransız devrimi gibi görece kısa bir aktif aşama geçirmişlerdir. Ve kitle hareketleriyle ilişkili sahici bir yaratıcılık dönemi genellikle aktif aşamanın hemen öncesinde veya sonrasında ortaya çıkar. Çünkü yaratıcılık, kolektif disiplinin gevşemesi ve bireyin boğucu havadan kurtulmasıyla mümkündür. Hofer bu eserde herhangi bir yargıya varmaktan veya bir tercih bildirmekten kaçınır. Sadece açıklamaya çalışır. Kitabın tamamı Montaigne'in sözüyle özetlenebilir. Bütün söylediklerim karşılıklı bir sohbettir ve hiçbiri öğüt niteliğinde değildir. Bu kadar serbest konuşabiliyorsam, bu başkalarını kendime inandırmak zorunda olmadığım içindir. Hofer, kitle hareketlerinin doğasını anlamanın, ister onların saflarına geçelim, ister onlara karşı duralım, çağımızda gerekli hale geldiğini vurgular. Bu kapsamlı analiz için teşekkür ederim. Eğer bu değerlendirmemizden keyif aldıysanız ve kesin inançlılar üzerine daha fazla derinleşmek isterseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.